Hunharca benim kalbimi kırdılar. Hayır, ben aptal değilim, aslında konuşabiliyorum demek istiyorsun. Hayat biraz daha güzelleşiyor. En büyük hayallerimden biri de Amerika'ya gitmekti. Erkek varlıklarını sevmiyorum. Merhabalar efendim. Çok heyecanlandım. Uzun zamandır Türkçe vlog çekmek istiyorum. Çünkü beni hiç tanımadığınızı düşünüyorum. Ve tam olarak Instagram ve TikTok'ta kendimi yansıtabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü algoritma kendiniz olmanıza izin vermiyor. Neyse. Umarım bu video çok uzun olmaz ama muhtemelen bu videoyu paylaştıysam eğer bir şeyler konuşmuş olacağım. Size uzatmayalım. Böyle bir haftayı vlog çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi makyaj yaptım çünkü bir işbirliği için video çekmem gerek. Hiçbir şey yemedim. Hızlıca o videoyu çekeceğim. Sonra birlikte kahvaltı yapacağız. Sonra da markete gideceğiz çünkü evde hiçbir şey yok yemeye. Uzatmıyorum demiştim. Şu videoyu çekeyim, ondan sonra kahvaltı yaparız. Dün bu arada çekim yaptık. Çok güzel bir çekimdi. Çok heyecanlıydım. Çünkü ben bu işi bir süredir yapıyorum ve hiç prodüksiyonlu çekimim olmamıştı. İlk çekimim dündü. O da Sephora'ylaydı ve çok güzel geçti gerçekten. Ya olmamasının sebebini de şöyle söyleyebilirim. Güzel video çektiğim için, yani öyle diyorlar. Benim videolarımı yeterli görüyorlardı. O yüzden ekstra prodüksiyon istemiyorlardı genel olarak. Bunu mu? Sen çekmedin. Ben başka bir şey çekiyordum. Ben kendi kendime. At kendini disco bara. Bir saniye. 2. Bir keyiflisin. Evet. Bir saçlara da sürelim hocam. Bu taraftan. Ne tarafını çekiyorsun? Bu taraftan. Böyle. Mutlu. Hayır. Saçları ne kadar da havalı bir kere. Şey var ya sen. Kendine. Aman Allah'ım. Yeter ya o kadar. Geldi. TikTok'ta paylaşacağız. Sanırım bugün paylaşılacak. O yüzden onu yetiştirmeye çalışacağım. Ama ve lakin bunu göndermeden şu açlığımı bir dindirelim. Bu video estetiklikten çok uzak. Diğer videolarım gibi değil. Ama isterseniz öyle de çekebilirim. Ya beni dinleyen şurada 3 kişi varsa hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir tanesiniz. O 3 kişiler beni çok mutlu ediyor. Şimdi soğanımızı biraz kesiyoruz. Bunlar omlet halindeyken cızır cızır yanacaklar. Bu videoya müzik fazla koymamayı düşünüyorum. Müzik konusunda da yorumlarınızı bekliyorum. Avrupa yakasını açıyorum. Ama gelmez mi? O gelmezse annem yıkılır zaten diye soracaktım ama bir düştü. Gecelikler falan var böyle yani yıkma. Özetle herkes anlar çok. Tamam mı? Şu kitabı okuyorum. Jack London'ın Martin Eden kitabı. Henüz daha 100. sayfasındayım. Masumiyet Müzesi'ni bitirdim geçen. Masumiyet Müzesi'ni ben çok sevdim ya. Kitabı sıkıcı bulanlar var. Ama ben o betimlemeleri sevdim yani. Hani o betimlemelerin içinde onu hissetmeyi sevdim. Tabii ki zaman zaman insanı bunaltabiliyor ama her kitap zaman zaman insanı bunaltabiliyor. Bu beni niye böyle garip çekiyor ya? Kitap okuyorsanız aktif olarak bunu okumakta sorun yaşamaz. Hele 200. sayfaya kadar falan çok iyi akıyor. Ama eğer diziyi izlediyseniz bu arada diziyle birebir kitap yani. Diyaloglar bile birebir. Ben bu arada diziyi izledikten sonra kitabı okudum. Ama kitabı okuduktan sonra tekrar diziyi izledim. Ki de yani bu kitabı sevdim diye bir şeylere hak verdim anlamına gelmiyor. Yalnızca kitabın evrenini sevdim. Eski İstanbul'u, işte Nişantaşı, Çukurcuma, Cihangir vesaire bunlardan bahsetmesini çok sevdim. Omletimiz kızarmış. Soğanlar tam pişmemiş. Ben bu esnada biraz kaşar ekliyorum. Bunu sık diye çevireceğiz. Ama tava büyük ve yumurta az olduğu için işte böyle oldu. Kimler geldi kimler geçti'nin yeni sezonunu bekliyoruz.
Ben Serenay Sarıkaya'yı izlemeyi çok seviyorum ya. Keşke daha çok şey çekse. Fi'yi kaç kere izledim sayamam yani. Görüntüsü güzel olmayabilir ama kendisi güzel. İnanmıyorum. Bu sevinci bitmedi. İnanılmaz güzel oldu bu arada. Bunu biraz yakmanız gerek. Daha güzel tarifler yapacağız, merak etmeyin. Evet efendim, liste yapıyoruz. Markete gideceğiz. Biraz acele edelim çünkü trafik gelecek. Salatalık. Mor soğan alalım. Ben avokado siparişi verdim. Onu bekleyeyim. Avokado almayayım. Elma, yeşil. Zıp. Önce balık almaya gidiyorum çünkü onu verip ayıklatacağım. O ayıklanırken ben de diğerlerini alırım. Bunları da hep Ömer alırdı. İlk defa kendim alacağım. Bu kısmı çok seviyorum. Böyle antin kuntin şeyler var ya. Burası benim korkulu rüyam çünkü çok soğuk. Evet, benim balığım hazırmış. Bunu almaya gidiyorum. Dolap yerleştirme kısmında da Ömer çok yardımcı oluyordu. Neredesin? Beni unutsun demişsin. Ne kadar güzel sensin. Ne zamana kadar ben de dertliyim. Hiç estetik görünmüyor ama idare eder. Az önce balığı arıyorum nereye koydum diye. Çöpe atmışım. İçtikten sonra limonunu sıkacağım çünkü şu halka limonları üstüne koyunca acı bir tat bırakıyor. Onu sevmiyorum ben. O yüzden bunu fırına gönderiyorum. Bugün boyunca Allah'tan evdeydim çünkü o kadar çok revize geldi ki videoya. Evet efendim, akşam yemeğimiz hazırdır. Balık şeklindeki sosluğumuza limonumuzu koyduk. Domates çorbası. Doğru düzgün normalde domates çorbasını tereyağıyla unu kavurarak yapardım ama bu sefer yapmadım. Sadece soğan var. Yani bugün her şeyde soğan var. Bugün full soğan yedim galiba ama çok azıcık yani azıcık. Şimdi bir Friends açayım çünkü bence Ömer Friends izliyordur eğer yemek yiyorsa. Bakalım kocam bey ne yapıyor? Ne yemiş? Merhaba. Uyuyor muydun? Aman tanrım, uyandırdım. Bak burada seni O zaman çekiyorum. çekiyorsun diye iyi yemek yaptın değil mi? Yoksa uğraşmaz. Hayır işte bile. Ama balık aldım, o kadar yaptım yani. Kullanayım dedim Güzel aldıklarımı. olmuş. Marul falan aldım işte. Tamam. Niye paylaştın onu? Görmüyorum bazen senin hikayelerini. Bugünün kahvaltısı. Günaydın. Wow. Bu kadar köpüren bir Hindistan ceviz sütünü hiç görmemiştim. Evet, kitap zamanı. Günaydın. Ben hazırlandım. Şu an üstümü giyinip bir an önce çıkmam lazım. 1 saat yol süreceğim yine. Beni yormayacak bir parfüm seçtim. Parfümü seviyorum, tam baharlık. Burada ceketimi giyeceğim. Şöyle bir pantolon giydim. Bol geliyor paçaları. Altına da bir tane topuklu bot giyeceğim. Çantayı alıyorum ve bu gözlükleri takıyorum. Bu gözlükleri de çok kullandım ben. Hazırım. Dun, 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 dun. Can't you see? Hey, let's go. Ev
evdeyken hiç çıkmak istemiyorum. Ama bir çıkıyorum, hava böyle çok güzel ve güzel müzikler de var. İşte o zaman hayat biraz daha güzelleşiyor. O zaman diyorum ki iyi ki çıkmışım. Sen kolayı seçtin. O sırada benim bir değiliz. Arabayı devirmiş falan. Bu da pancarlı, bu da ıspanaklı kiş. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sen bana dön. Her sallayın. Dönerek salladım. Güzel. Öpücük ver. Video. YouTube'a atacağım bunu. Ya ünlü mü oluyorum? Tabii. 1 milyon cepte. Evet. Ben geri geldim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Kimler geldi, kimler geçti geldi bugün. Onu izlemek istiyorum ama önce kendime gelmem lazım. Kendimi iyi hissetmem lazım. Bugün ben daha fazla konuşmayayım çünkü çok sıkıcıyım. Şimdi gelen bu PR paketini açtım ve bunlar şaka mıdır? Bunlar bana yapılan bir oyun mudur? Şunların hepsini yerim şu an. İnanılmaz. Bu arada rujlar aşırı güzel görünüyor. Çok merak ediyorum. Her rengini denemeyeyim. Bir kısmını da hediye ederim. Çok güzel görünüyorlar çünkü. Bunlar da bugünkü gittiğimiz lansmandan 2 yeni ürün çıkmış. Hassas ciltlere özel SPF. Bu da stick. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada dedim ki biraz nohut ıslatayım. Onları yapıp buzluğa atarım dedim. Sonra gözüme çok az görünen nohut arttıkça bu kadar oldu. İlk koyduğumda şunun yarısı kadar falandı. En son böyle bir artış yaşadığım zaman üniversitede sen neyine yani ben aşure yapmaya kalkmıştım. Ve böyle 3 tencereye bölüştürmek zorunda kalmıştım aşureyi. Günaydın. Ya bu ne kadar güzel bir gündür ya. O kadar güzel ki hava. Güp güneşli. Uyuyamadım yani. Hemen içimdeki ses bana uyan, bugün çok güzel bir gün. Bunu kaçırmamalısın dedi. O yüzden çok az uyumama rağmen erken uyandım bugün. Bugün anneler günü. Bu arada tüm annelerin anneler gününü kutlarım. İyi ki varsınız. Ben bu dünyanın en kıymetli varlıklarının anneler olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Ve hak ettiğiniz mutluluğu umarım ömrünüz boyunca yaşarsınız. Şimdi arkadaşımla buluşacağız. Ben de hazırlanacağım. Birlikte hazırlanalım dedim. Makyaj çantamı aldım ve başlayabiliriz. Öncelikle şu asimetrik kaşlarımı konuşmadan önce bir halledelim. Bu arada bu kaş sabitleme işini seviyorum ama ürünlerden bağımsız bir şekilde kaşlarla bu kadar uğraşmak maalesef ki bence kaşları döküyor. Bu da çok güzel bir kalem. Bu arada NYX'in Lift and Snatch kalemi. Hem kaş kalemi, ben bunu eyeliner da çekiyorum. Çok ince çekiyorsunuz. Çok güzel oluyor. Kısa bir hayat hikayesi ve influencerlığa nasıl başladım, nasıl oldu bu iş, Ömer'le nasıl tanıştık vesaire, bunlardan bahsedeceğim kısaca. Umarım kısaca olur. Şimdi bu kız Trabzon'un küçük bir yerinde doğmuş ama kocaman hayalleri olan minik bir kız çocuğuydum. Balık burcuydum. Hala balık burcuyum. En büyük hayallerimden biri de Amerika'ya gitmekti. Çok başarısız değildim bu arada ama çok yüksek bir başarıya da sahip değildim hiçbir zaman. Çünkü asla ve asla odaklanamıyordum. Ne kadar uğraşsam da odaklanamıyordum. Çok yüksek bir ADHD olduğunu düşünüyorum. Neyse bunları geçelim. Üniversiteye gelelim. Küçük bir yerde doğmanın bazı dezavantajları var. Özellikle o dönemlerde internetin bu kadar yaygın olmadığını düşünürsek. İnternetten bilgiye erişmek bu kadar kolay asla değildi tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, benim gördüğüm, duyduğum şeyler maksimum abim ve ablamın, akranlarının yaşadığı şeyler, onların deneyimleri. Onlardan ders alabiliyordum. Gerçekten ne bizi ne de ailemizi doğru düzgün yönlendirebilen hiç kimse yoktu çevremizde, öyle söyleyeyim. Yani o dönemlerde ben kesinlikle iyi bir üniversitede okumanın getireceği pozitif avantajlardan haberdar değildim. Sadece uzakta okumak istediğimi biliyordum. Ama ailem bunu hiç istemiyordu. Dönemler çok yaygın değildi. Çünkü ben ailenin küçük kızıydım ve benim bir tık daha savunmasız olduğumu düşünüyorlardı.
Düşünceleri normal aslına bakarsanız ama ben içten içe istiyordum kesinlikle ve yapabileceğimi biliyordum. O zamanlar gerçekten uzakta okumak da büyük bir başarıydı. Bambaşka bir deneyim çünkü. Şu anda da öyledir kesinlikle. Velhasıl kelam, o dönem bir iki yerden Denizli'yi duymuştum. Aslında İzmir'i de çok seviyordum ama Denizli'yi yazmıştım. Muhtemelen puanım da oraya yetmişti. İstediğim bölümde İngilizce işletme veya İngilizce iktisattı. Bunu da rastgele bir yerde duymuştum yani. İnanın ne yapar, ne eder bu bölümler asla bir fikrim yoktu. İngilizce iktisata gittim. Derslerimiz İngilizceydi ama İngilizceme ne katkısı oldu derseniz hiçbir katkısı olmadı. Üniversite hayatım benim çok sakin geçti. Ezan bir bitsin. Kısa bir süre ev arkadaşlığını denemiş olsam da bana göre olmadığını anlayıp uzun bir dönemi yani üniversitenin %80'ini yalnız yaşayarak geçirdim. Çok küçük bir arkadaş grubuyla tüm üniversiteyi bitirdim diyebilirim. Bolca dizi film izlediğim bir dönemdi. Tabii bazı insanlarla sorunlar da yaşadım ama inanın bu sorunları anlatsam bana hiç uyumlu insanların denk gelmediğini anlayacaksınız. Hunharca benim kalbimi kırdılar. O yüzden kendimi o zamanlarda düşündüğümde çok üzülüyorum. Ama bir şekilde atlattık ve üniversitenin sonlarına doğru zaten bunları hiç sağlamamaya başlamıştım. Dediğim gibi aklımda hep Amerika'ya gitmek vardı. Erasmus'u hiç düşünmedim. Ben Amerika'ya gitmek istiyordum. Ve her eve döndüğümde bu konuyu açıyordum. Özellikle babama. Babamdan da cevap almak çok kolay değildir. Bir tane video izledim geçen. Babamın beni neydi? Babam bana her görüldü attığında bir ağaç diktim ve orman oldu şeklinde. Babam tam olarak böyle biriydi. Ondan cevap almak çok zordu. Ama çok kötü bir cevap vermediği sürece bir şansımız vardı gibi. Bir şekilde her yolu denemeye çalışıyordum. Uzun bir süre başarısız oldum. Ağlama krizleri, kendimi odalara kitlemeler. Abim de bana çok destek oluyordu. Şu an düşündüğümde abim kendisi de o dönemlerde çok küçük olmasına rağmen beni hep desteklemiş. Benim o hayalimi gerçekleştirmek istemişti mesela. Şu an düşünüyorum. O da o zaman 25 yaşlarındaydı. Çok küçük bir yaş yani. Üniversitenin ilk başında o hayallere başlamıştım. O da bana ben sana söz veriyorum bir şekilde bunu halledeceğiz demişti. Çok ümitlendiğim bir dönem ben bütün her yeri araştırmıştım. Nereye gidebilirim? Sonunda Boston'la San Diego arasında kalmıştım. Ve San Diego'yu seçmiştim. Havası güzel olsun diye. Sonra orada okulları araştırdım, dil okullarını. Work and Travel'a değil bu arada dil okuluna gitmek istiyordum. Babamın makul bulabileceği yerleri bulmaya çalışıyordum. Bir yandan kötü olmasın, bir yandan da çok pahalı olmasın derdindeydim açıkçası. Çok pahalı okullar vardı. Biraz araştırdıysanız bu okulları bilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Okulun pahalı olmasının hiçbir önemi yok. Ben orada o okulda olanlarla da tanıştım ve o okulun hiçbir ekstra katkısı olamaz eğer ki siz çabalamıyorsanız. Çünkü yeni bir dil öğrenmek ne kadar karşındaki çabalarsa çabalasın sen denemedikçe mümkün olmaz. O sebeple benim için iyi bir tercihti. Kendime bir okul buldum. Hem prestiji iyiydi, hem fiyatı düşüktü de bana yardımcı olacak birilerini bulmuştum. Tüm bunları ayarladım, hesapladım, konuştum. 3 aylık bir plan çıkardım ve babama bunu sundum. Sonra babam bunu kabul etti. Ben 3 aylığına bizimkilerle anlaştım. Ama eğer orada iş bulursam belki uzatırım kafasıyla da gittim. Amerika'ya gidişim oradaki ilk haftam bu arada berbattı yani. O kadar kötüydü ki size anlatamam. Ben tek başımaydım. İlk kez yurt dışına çıkmıştım ve Amerika'ya gitmiştim. Aynı zamanda saat farkı, bilmediğim bir yer, bilmediğim bir dil. O kadar kötü olmuştum ki ilk hafta ve İngilizceyi çok iyi bilmediğimi orada anlamıştım. Bu da en kötüsüydü. Depresyon gibi bir şeydi ve bir hafta boyunca hiçbir şey yiyemedim. Bir haftada 4 kilo verdiğimi hatırlıyorum. Sonra artık bizimkiler, onlar da çok üzülüyordu tabii ki ve dediler ki o zaman geri dön, sana geri dönüş biletini alalım. Telefonum çaldı. Ve dedim ki bir okula bir gideyim, ondan sonra karar vereyim. Sonra okula gittim arkadaşlar ve okulda benden daha kötü olanları görünce içim rahatladı. Ve bana bir özgüven geldi. O anı çok iyi hatırlıyorum yani. Sonrasında okul hayatım çok iyi geçti. İngilizce
Dersi olarak her zaman çok başarılıydım. 96 aldığımı hatırlamıyorum. İngilizceye ilgim çok büyüktü. Ama maalesef ki konuşma pratiğimiz hiçbir zaman olmadığı için konuşamadığımı orada öğrendim. Benim bildiğim şey fill in the blank. Ama çok uğraştım gerçekten. O kadar çok çabaladım ki doğru düzgün konuşabilmek için. Birileri sana bir şey soruyor. Bir yerde bir muhabbet var. Aslında anlıyorsun ama konuşamıyorsun ve kendini aptal gibi hissediyorsun ve hayır ben aptal değilim aslında konuşabiliyorum demek istiyorsun. Gerçekten böyle bir his. Bunu bir an önce atlatmak için var gücümle uğraştım. Hangi cümleyi nasıl kurabilirim? Gittim otobüs şoförlerine bile soruyordum. Mesela otobüs şoförüne bir soru soruyordum ve yanlış sorduğumu onun bakışından anlıyordum ve doğru nasıl sorabilirim bunu diye soruyordum. O da bana doğrusunu söylüyordu. Her türlü pratiği yaptım ve çok kısa bir süre içerisinde de orada işe başlamıştım. O da bana çok fazla şey kattı. Aslında orada işe başlamam çok saçmaydı çünkü doğru düzgün konuşamıyordum. Hatta bir kere bir Amerikan çift beni böyle bulilemişti. Bir şey sormuşlardı ve cevap verememiştim. Kadın bana bakıp bir hostes böyle olmamalı demişti. O günden sonra da daha çok uğraştım. Hatta öyle uğraştım ki onlara vereceğim cevapları ezberlemeye başladım. Hani ilk başta ezberleyeyim sonra hallederim pratiği kafasındaydım. Ama o ezberlerim bile aslında çok işe yaradı. Özellikle küçük çocuklar bu konuda çok yardımcı bu arada. Küçük bir çocuk vardı ve ona bir şeyin nasıl yapılacağını sormuştum. O bana anlatsın ki ben de onu anlatabileyim diye. Ve sağ olsun yani çok işime yaradı. Bu konu da çok uzun. Sonrasında ben Amerika'da 1 sene durdum. Dönmek hiç istemiyordum. Ama abimin düğünü vardı. Dönmek zorundaydım. Vizem de bitmişti. Yani dönsem de geri dönemiyordum. Ve okulumun da son yılı vardı. Okuluma 1 yıl bırakmak istedim. Neden öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ama şöyle düşünüyordum. 1 yıl kala gideyim ki buraya geri dönme sebebim olsun. Sanırım orada kalmak isteyeceğimi biliyordum. Çok mantıklı. Çünkü oradayken asla dönmek istemiyordum. Ben başka bir kafaya girmiştim yani orada. İyi ki de dönmüşüm bu arada. Döndüm. Bunların sebeplerini de anlatırım. Neden iyi ki dönmüşüm. Orada neler yaşadım. Benim için çok büyük bir deneyimdi. Çok güzel yanlarını hatırlıyorum. Çok özlüyorum. Ama oradaki karşılaştığım insanlarla bir daha asla karşılaşmak istemezdim. Çok küçük bir kısmıyla görüşüyorum. Ve çok küçük bir kısmının da bana hayrı dokunmuştur. Kötülükle falan tanıştım orada. Gerçekten kötüydü bazı insanlar. Onları da bir gün anlatabilirim. Velhasıl kelam, ben sonra Türkiye'ye döndüm. İngilizcem beklediğimden çok daha iyiydi artık. Ve bu sefer son senemde derslerimin neredeyse hepsi A'ydı. Anladığım için ve bunu kanıtlayabildiğim için çok mutluydum muhtemelen ve sürekli ders çalışıyordum. İlk 3 sene hiç adımı bilmeyen hocalar artık beni tanıyorlardı son sene. Sonrasında yüksek lisans yapmak istiyordum. Ben yüksek lisansa da Amerika'ya gitmek istiyordum. Ama bu sefer daha iyi şartlarda gitmek istiyordum. Yani çalışabilmek istiyordum açıkçası. Ama Amerika'ya değil Prag'a gittim. Prag'da da yüksek lisans yapıp uzun bir süre çalıştım. Sohbeti şu an burada kesmek zorundayım. Çünkü arkadaşım geliyor ve dışarı çıkacağım. İkinci part olarak devamını hatta ekstralarını anlatırım diye düşünüyorum eğer isterseniz. Yurt dışındaki çalışma şartları, yurt dışındaki yöneticiler Türkiye'ye kıyasla nasıllar vesaire. Bu arada Türkiye'de de çalıştım 1 sene. Ondan sonra gittim ben Prag'a. Bunları size detaylıca tekrar anlatırım umarım. Şimdi benim hemen üstümü giyinmem gerekiyor. Görüşürüz. Saçım istediğim gibi olmadı. Fark ettiyseniz videoda bayağı düştü. O yüzden kendisini böyle topladım. Umarım olmuştur. Şimdi bu MAC Stone süreceğim. İçine de şu ruju süreceğim. Bu da MAC'ten Sultriness. Çok tatlı bir pembe. Pudramsı serisi var ya ondan. Good. Üstüne de çok istersem gloss olarak ya bu Rhode'un gloss'unu sürerim ya da Sephora'nın bunu. Bu da çok tatlı bir renk. Ama şu an istemiyorum.
Bu parfüm tam bir Angelik. Bu tarifim. Meleksi bir koku. Bayılıyorum ben bu kokuya. Tek kötü yanı çok kalıcı değil. Çok kalıcı olsa keşke. Hızlanıyorum. Bu ayakkabıları giyeceğim. Bu çantayı alıyorum. Sanırım siyah gözlükleri alıyorum. Ben bu gözlükleri taktım. Başka bir şey taktığım yok. Bir de şunu aldım yeni. Güzel olur mu acaba? Görmüyorum ama oldu gibi. O yüzden haydi gidiyoruz. Arkadaşım gelmiş. Saçmalama. Dedim ki ben hani bu benim bekletilmeyi sevmem ama bekletmeden hoşlanabilirim. Ben de böyle bilinirim. Hello. Aa ne güzel görünüyor. Öpeyim seni. Oh. Ne haber? İyiyim aşkım sen. Şunu çıkarayım. Sabah sabah sinirli. Ay ne güzel görünüyor. Amanın güzeller. Güzeli Kübra Chanel. Let's go. Güzel enerji geçiyor ya. Orada çok bağırdığını Hayır düşünüyorum. ama çok tatlı duruyor. Evet. Yani ben Enerji duygu seviyorum. seviyorsun. Aynen ben geçmesini istiyorum. Zıp 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 zıp. Çok güzel bir gün. Allah'ım bugünü bize nasip ettiğin için binlerce kez şükürler olsun. Bugün böyle uyandık şükür Mahmut. Yerimizi söyledik. Churchill'larımızı içeceğiz efendim. Evet, bu benim yemeğim. Enginar soslu. Ama ben bunda şehriye olduğunu bilmiyordum mesela. Bu gluten. Evet. Öyle yazmıyordu. Risotto yazıyor. Risotto mu yazıyor? Enginar soslu tavuk değil miydi? Enginar. Bu Taste test. Tavuk biraz kurumuş, evet. seninki de aynı bence tabii zaten. Ama şu enginar sosu güzelmiş. Paketlere gerek yok. Sadece bu marka özelinde söylemiyorum. Çok büyük paketler yapılıyor bence. Her geldi kimler geçtiğinin devamını izleyeceğim. Ve şu nohutları haşlamaya başlayacağım düdüklüde. Bu beni netledi mi? Netlemedi mi sabahtan beri? Yarından itibaren bir sürü etkinlik var. Bir tane de çekimimiz olacak. Ve hafta sonu Ömer gelecek. Evet, sonunda bitti arkadaşlar. Burada 3 poşet nohutumuz var. Şu bayağı fazla bu arada. Şunu şimdi buzdolabına koyacağım. Çünkü bundan humus yapmayı düşünüyorum. 1-2 gün içinde tahin alıp humusu yaparım. Hatta birlikte yapabiliriz. Yani o kadar çok zamanımı aldı ki. Düşünüyorum da annem bana her seferinde böyle 2'şer poşet bir şeylerden hep verir. Ama hiçbir zaman ne kadar uğraştığını düşünmezdim. Ve şu anda aslında her şeyle ne kadar çok uğraştıklarını fark ediyorum. Günaydın. Fark ettim ki davet bugün değilmiş ve çok sevindim. Bunun şişedeki botoks olduğunu söylüyorlar. Reklam falan yok bu videoda. Ama hazır evdeyken böyle bir saat sonra aşağı yürüyüşe inmeyi planlıyorum. Bu güneş kremine geçtim. Şimdi bir muz yiyip 15-20 dakika sonra aşağı ineceğim. Umarım kimse yoktur. Biri olduğunda hareket etme sürem
azalıyor. Birinin bana bakması ve rahatsız olmam, kendimi kötü hissetmem vesaire değil aslına bakarsanız. Ben genel olarak erkek varlıklarını sevmiyorum. Gibi tanımadığım bir erkek varsa onun yanında olmak istemiyorum açıkçası. Bu kadar basit. Azar azar koyup yiyeceğiz. 15 dakika daha kitap okuyacağım, sonra aşağı yürüyüşe ineceğim. Hiç kimse yok. Umarım da gelmez. Yeterli. 40 dakika oldu. Ben şimdi eve gidiyorum. Kahvaltı yapacağım. Bence bu vlogu burada bitirelim. Umarım sevmişsinizdir bu arada. Yani umarım gerçekten. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.